Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle katil karidesler yani Macrobrachium dayanumların sır perdesini aralıyoruz. Bu videoda sizlerle bu karideslerle ilgili geçirdiğim süreçteki bütün deneyimlerimi ve bu tür hakkında merak edilen bütün soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Dilerseniz videomuzun içeriğine başlayalım. Bildiğiniz üzere bu karidesler ülkemizde uzun kollu karides olarak bilinmekte. Latince adı da Macrobrachium dayanum ama ben onlara katil karides diyorum. Çünkü gerçekten bu ünvanı hak ediyorlar arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de nadir olduğu için, çok sık karşılaşılan bir tür olmadığı için özellikle beslemek istedim. Ve şu ana kadar bu canlılarla geçirmiş olduğum zamandan da çok büyük keyif aldım arkadaşlar. Eğer uzun kollu karides beslemek isteyen arkadaşlarımız varsa gerçekten tavsiye edeceğim, türler arasında yer alıyor. Uzun kollu karidesler arkadaşlar gerçekten büyüleyici ve keyifli canlılardan biri. Aynı zamanda bu karidesler akvaryum hobi dünyasındaki en vahşi karides türü arkadaşlar. Daha yabani ve vahşisi var mı ben bilmiyorum, görmedim açıkçası. Bu türü beslemek istiyorsanız birinci önceliğiniz akvaryum hacminizin büyük olması ve bolca saklanma alanı gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ikisi yoksa bakmanızı tavsiye etmem. Açıkçası ben bu karideslere karides başı 8-10 litre bandında bir hacimde bakıyorum ama çok uygun değil. Hani biraz daha akvaryum hacmini büyütmem gerekiyor. Ama elimdeki imkanlar doğrultusunda şu an onlara böyle bir akvaryum yapabildim. Bu karidesleri başka balıklarla karma bir akvaryumda bakabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Genelde balıklar ışıkları kapattığımız zaman dibe çöküyorlar. Yani uyku modu gibi istirahat moduna giriyorlar biliyorsunuz. Aydınlatmanın olmadığı durumlarda balıklar ve diğer canlılara saldıracaklardır. Bunu unutmayın. Tabii ki her saldırı başarılı olmuyor ama sonuçta bu da büyük bir risk. Bunu da bilin. Eğer tavsiye isterseniz de kesinlikle bu canlıyı başka bir canlıyla karma yapmayın derim şahsım adına. Zaten bunlar içgüdüsü olarak da avcı canlılar olduğu için kendi aralarında hiyerarşiyi sağlamak adına da itiş kakış durumları oluyor arkadaşlar. Saklanma alanlarının önemi burada ortaya çıkıyor. Birbirlerini görmedikleri sürece çok agresif değiller. Güçlü olan güçsüzü gördüğü zaman direkt yanına gelip onu oradan kovuyor, itiyor vesaire gibi böyle sürtüşmeler oluyor. Ne kadar çok saklanma alanı o kadar keyifli koloni diyorum ben. O yüzden bol bol saklanma alanı çok önemli bu türde. Yaptığım araştırmaya göre canlı başına 30 litrelik bir akvaryum öneriliyor ama ben şu an dediğim gibi 8-10 litre bandında bakıyorum. Su sıcaklığında şu an ben ortalama 25-26 bandında tutuyorum arkadaşlar. Tüm akvaryumlarımda ortalama 25 derece su sıcaklığı benim. Bu canlıda da aynı. Su değişimi yaparken de koyduğum su yaklaşık olarak 22 bandında oluyor. Yani arada 3 derecelik fark oluyor. Mümkün olduğunca yakın sıcaklıktaki su kullanmaya dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız. Bu canlı akvaryumumda da dinlendirilmiş çeşme suyu kullanıyorum. O yüzden hani hazır su, ozmoz su gibi şeylere de gereksinim yok. Dinlendirilmiş çeşme suyuyla da gönül rahatlığıyla bu canlılara bakabilirsiniz. Bu canlılardaki dişi erkek ayrımı şöyle. Şu görmüş olduğunuz erkek bir karides. Bu da dişi bir karides arkadaşlar. Erkek karideslerin hem gövdesi çok büyük oluyor hem de kolları. Mesela bu erkek karidesin kolları bordo mavi renkte. Çok büyük böyle kıskaçları var. Dişi karideslerin kolları küçük oluyor. Erkek karideslerin kolları büyük oluyor. Mesela Neokardina karideslerde erkekler daha küçük olur ama dişiler büyük olur. Ama bu uzun kollu karideslerde tam tersi. Zaten bu türün adı da oradan geliyor. Uzun kollu karides denmesinin sebebi o. Bir de bu canlıların antenleri çok uzun arkadaşlar. Peki bu uzun kollu karideslerle Neokardina karidesleri bir yerde bakabilir miyim diye soracak olursanız o kısma gelin. Eğer Neokardina ile uzun kollu karidesi bir akvaryumda bakacaksanız onları yiyeceklerdir. Tabii ki her saldırıda bir karides yakalayıp yemiyorlar. Ölen veya ölmek üzere olan karidesleri yiyorlar. Ben gözümle böyle yüzen karidesi yakalayıp yediklerini görmedim. Ama hani böyle ölmek üzere olan ya da ölmüş karidesleri yiyorlar. Mesela geçenlerde buraya attığım seleksiyon fazlası bir tane mavi melek karidesim vardı. Akvaryumun önünden geçerken bir baktım karidesi yiyor. Ama o karides canlı mıydı, ölmüş müydü emin değilim. Akvaryumda normal bir şekilde yüzen karidesi yakalayıp yediklerini görmedim. Ama bir arada bakmanızı da tavsiye etmiyorum. Risktir tabii ki. İlle de Neokardina ile karma yapmak istiyorsanız karideslerinizin sayısının azalacağını, onları yiyeceklerini göz önünde bulundurun derim. Kesinlikle ikisine bir akvaryumda bakmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu canlı akvaryumda çok iyi filtrasyon gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben bu akvaryumda motorlu pipo filtre kullanıyorum ama inanın hiç yeterli gelmiyor. Peki neden yetersiz geliyor derseniz de şöyle bir durum var. Ben bu canlılara ortalama 10 günde bir canlı yem veriyorum. Salyangoz, böcek, un kurdu ya da ölmüş karidesler varsa bunları veriyorum. Onlarla besleniyorlar. Ve canlı yemle beslediğiniz canlıların olduğu akvaryumda da bir biyolojik atık oluyor. Yani biyofilm dediğimiz olay var ya, akvaryumun yüzeyinde bir petrolvari bir tabaka oluşuyor akvaryum yüzeyinde. Canlı yemleme yaptığınız zaman ya da atıyorum Tetra Pro Color gibi protein bazlı yemler kullandığınız zaman suyun üzerinde bir katman oluşturuyor ve pipo filtre bunu engelleyemiyor. Yani iyi filtrasyon yapmıyor. O yüzden bu akvaryumda
dış filtre kullanmak bence çok daha mantıklı olur. Eğer bu canlılara uzun vade bakacağımı hissedersem bu filtreyi de değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu püf noktasını da size söylemiş olayım. Bu canlılar hem etçil hem otçul, yani herhangi bir kuru yeme karşı hiç öyle uzak durduklarını görmedim arkadaşlar. Benim elimde şu an tahminimce 10 çeşit farklı yem var. AHM'sinden tut Spirulina'sına kadar, kabuksuz Artemia'sından Tetra Pro'ya kadar, tablet yem, sarımsaklı yem vesaire vesaire. Hangi yemi veriyorsam yiyorlar. Hiç yem seçmiyorlar. Bu da çok güzel bir artısı. Hani yem seçmiyor ve çok oburlar arkadaşlar. Gerçekten bu canlıların açlık eşikleri çok yüksek arkadaşlar. Ne kadar beslerseniz sürekli yiyorlar. Ben sabah işe giderken bir tutam yem atıyorum arkadaşlar. Eve geldiğimde zaten hiçbir şey kalmamış oluyor. Akşam bir daha veriyorum. Yatarken de kontrol ediyorum. Bakıyorum gece. Hiçbir şey kalmamış oluyor. Yani dipte vesaire yem bulamazsınız. Hani o konuda da çok iyiler. Akvaryumun dibinde yem kalır mı? Fazla yemleme yaptıysam dibini çekeyim mi gibi bir derdiniz yok. Gerçekten 10 numara temizlik yapıyorlar. Temizlikten kastım derdiniz yem temizliği. Akvaryum temizliği değil. Ben bu canlıları Timur Hoca'dan alacağım zaman onunla birazcık sohbet ettim bu canlılar üstüne. Hani çünkü beslediğim bir canlı türü olmadığı için işi bilen birinden tavsiye almak istedim. O da bana şunu söylemişti. Bu canlılar kanibalizm özelliği taşıyor. Yani kendi türünü yiyebiliyor arkadaşlar. Özellikle yavruları bile yiyebiliyorlarmış kendi aralarında. Böyle de bir karanlık tarafları var. Ben böyle bir şey şahit olmadım ama 2 gün sonra güçlü erkek orada küçük bir tanesini yakalayıp zarar verir. O da böyle kondisyonu düşer, hasta olur ya da ölmek üzere gibi bir durum olursa direkt yerler yani. Ama şu ana kadar birbirlerini öldürüp yaraladıklarını görmedim. Tabi dediğim gibi burada da tamamen saklanma alanının çok büyük avantajı oluyor yani. Temelde saklanma alanı ne kadar çoksa bir problem yaşayacağımı sanmıyorum. Bu canlıları protein ağırlıklı beslemek gerekiyor tabi ama bir yandan da bitkisel besinlerle dengelemeniz gerekiyor. Bunun için ben ortalama olarak 2 haftada bir, 3 haftada bir haşlanmış sebze veriyorum. Bu ıspanak olabilir, kabak olabilir, biber olabilir, herhangi bir sebze. Çok fazla da abartmamak gerekiyor. Biliyorsunuz bu tarz haşlanmış besinler de suyu bozabiliyor. Uygun miktarlarda sebze de verirseniz belli periyotlarda onlar keyifle yiyecektir. Bitkisel bazlı yem vermeyi de unutmayın derim. Şimdi gelelim herkesin merakla beklediği konuya. Üreme. Ben de bu canlıları aldığım zaman ilk merak ettiğim şey üremeleriydi. Bu uzun kollu karidesler benim radarıma girdiği anda ben de bu canlılar üzerinde bir araştırma yaptım internet üzerinde. Bu canlıların bakımı veya üremeleri konusunda neredeyse hiç bilgi yok. Bu canlıları alırken Timur Hoca'ya sormuştum. Hocam dedim peki bunlar nasıl ürüyor? O da Nisan-Mayıs dönemi gibi ürediklerini söyledi. Açıkçası çok fazla detaylı soru cevap şeklinde konuşmadık bu konuyu. Ben yapay zekadan destek aldım biraz. Ona sordum. Çünkü yabancı kaynaklarda da birkaç makale buldum ama benim istediğim sonuçları ben öğrenemedim gibi bir şeyler oldu. Herkesin merak ettiği konu üremede şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bu karidesler Neocaridina veya Caridina türleri gibi bırakalım da kendi kendilerine üresin gibi olmuyor ne yazık ki. Uzun kollu karideslerin üreme şekli de tamamen Amano karideslere birebir aynı arkadaşlar. Bilmeyenler için de bilgi olsun diye söyleyelim. Eğer bu hobide birazcık karidesler üzerine araştırma yaptıysanız Amano karidesleri duymuşsunuzdur. Ülkemizde de çok nadir bulunan ve fiyatları da pahalı olan bir karides türü. Şimdi bu iki türü de gerçekten üretmesi çok zor arkadaşlar. Ben bunu becerebilir miyim bilmiyorum ama imkanım olursa, yani dişlerim yumurta tutar öyle bir şey şahit olursam deneyeceğim. Şimdi Amano karidesler ve uzun kollu karideslerin doğadaki üreme şekilleri şöyle arkadaşlar. Dişiler yumurta tutuyor. Bu yumurtalardan çıkan larvalar serbest yüzüşe geçiyorlar. Daha sonra tuzlu su kaynaklarına ilerliyorlar. Ya da dişi bu yavruları ya da larvaları tuzlu su kaynağına yakın bir yerde bırakıyor. Bu larvalar da tatlı sudan tuzlu suya geçerek büyüme aşamalarını orada gerçekleştiriyorlar. Ben Okan diye bir arkadaşla tanışmıştım. O Amano karides üretmeyi başardığını söylemişti. Aquarium.com'da da bir yazısı var, okudum. Ondan da fikir alabilirim. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda ama yani larvaları akvaryumdan alıp belli bir oranda tuzlu suya koyuyorsunuz. Tuzlu suda bu canlılar büyüyor, gelişiyor. Daha sonra tekrar tatlı suya adapte ediyorsunuz gibi bir sancılı süreç var. Bunu ev ortamında yapmak zor mu kolay mı bilmiyorum ama burada önemli olan kısım tuzluluk oranı, su değerleri, canlıları hangi vakitte tuzlu suyu alacaksınız, hangi vakitte tekrar tatlı suyu alacaksınız gibi biraz çetrefilli bir aşama var. Bunu ben becerebilir miyim emin değilim ama dişlerim yumurta tutar da yani akvaryumda larvalar görürsem bir tuzlu su akvaryumu ayarlayıp larvaları o akvaryuma alıp üretmeye ya da büyütmeye çalışacağım. O yüzden bu canlıları alalım, zaten fiyatı da pahalı, biz bunları üretiriz, bol bol para kazanırız diye düşüncesi olan arkadaşlar varsa onlar da duysun bilsin, bu karidesleri öyle neokaridinalar gibi, karidinalar gibi üretemiyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki üreme süreçleri çok sancılı. Yemleme konusunda
konusunda şöyle bir tavsiye vereceğim arkadaşlar. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir nokta. Şimdi ben bu karideslere ramşon salyangoz veriyorum. Adi salyangoz veriyorum. Mesela elma salyangozu da veriyorum ama elma salyangozunun kapak kısmı bunların kolunu sıkıştırdığı için tam olarak istedikleri saldırıyı yapamıyorlar. O yüzden elma salyangozunu yiyemiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ben buraya devasa bir elma salyangozu attım. Ona saldırdı. Deliriyor yani onu yemek için. Ama elma salyangozunun kapak kısmı onun kıskaçını sıkıştırdığı için korumaya aldığı zaman karides bir süre sonra ataklarını durduruyor ve buna saldırmayı bırakıyor. Daha küçük bir elma salyangozu da atmıştım ama aynı şey onda da geçerli oldu. Yani elma salyangozunu öldüremediler. O yüzden sadece ramşon salyangoz veriyorum. Diğer salyangoz türleriyle denemedim açıkçası. Elimde şu an verebileceğim bir de katil salyangoz var. Ona ne tepki verirler denemedim açıkçası. Denemeyi de düşünmüyorum. Size söyleyeceğim püf nokta burada devreye giriyor arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Bu bilgiyi kesinlikle bu canlıya bakmak isteyen arkadaşların bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu canlıya belli periyotlarda canlı yem olarak salyangoz vereceksiniz. Ya da ne bileyim kurt vereceksiniz, böcek vereceksiniz, un kurdu vereceksiniz diyelim. Şimdi bu karidesler salyangozu yakaladı, yemeye başlıyorlar. Uzun kollarıyla, kıskaçlarıyla salyangozun içine girerek içindeki et parçalarını alıp yiyorlar ya. Sonuçta bu salyangozların da şekli spiral şeklinde ve karideslerin kolları tam olarak dibine kadar giremediği için aslında salyangozun yarısını yiyorlarmış gibi bir durum oluyor. Ve salyangozun kabuğunda kalan diğer yarısı da bir süre sonra da bozulacağı için su değerlerini bozuyor. O yüzden ben kendimce şöyle bir şey yapıyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Eğer bu canlılara salyangoz verecekseniz ya da verdiyseniz birkaç saat sonra o kalan kabukları akvaryumdan çıkartın. Ben geçtiğimiz haftalarda 2-3 tane ramşon salyangoz attım bu karideslere ve salyangozları da o akvaryumda bıraktım. Benim almadığım o salyangozlar 2 gün sonra akvaryumdaki suyu ufaktan bir koku gelmeye başladı ve su üstünde de köpüklenme oldu ve bu köpüklenmeyi, biyofilmi, o su değerlerini toparlamam nereden baksanız 2 hafta sürdü. Çünkü hepsini bir anda suyu çekeyim de tekrar dinlenmiş su basayım yapamıyoruz biliyorsunuz. Ben bu sorunu 3 günde bir su değiştirerek %30 oranında 2 haftada falan giderebildim. Yani su değerim aslında benim daha yeni oturdu. O yüzden eğer bu karideslere canlı yem verecekseniz özellikle salyangoz, karides, böcek, un kurdu gibi bir canlı besin verdiğiniz zaman bittiğini görüyorsunuz. En fazla kabuğu kalıyor. O da su değerini çok fazla etkilemiyor. Ama salyangoz verdiğiniz zaman içinde kalan o salyangozun et kısımları çürüdüğü için su değerini bozuyor. Mutlaka ama mutlaka vermiş olduğunuz salyangozları birkaç saat sonra o akvaryumdan çıkartın. Karidesin kolu gidebildiği kadar gidiyor. Alabildiği eti alıyor. Diğerini yiyemiyor. Bu noktaya dikkat edin derim. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bu bilgiyi de size kimse söylemez. Bunu çok iyi not edin kenara. Bir diğer önemli nokta da şu arkadaşlar. Bu canlılar genel olarak aydınlatma sevmiyorlar arkadaşlar. Yani ışık altında görünmeyi ya da ışık altında kalmayı sevmiyorlar, ürküyorlar. O yüzden sürekli bir saklanma ihtiyacı duyuyorlar. Sürekli böyle göz önünde gezerken göremiyorsunuz. Mesela gün içerisinde ben kuru yem verdiğim zaman o yemlere bile dokunmuyorlar. Ama ışığı kapattığınız zaman direkt yuvalarından çıkıp lambur lumbur yiyorlar. O yüzden bu konuya da değinmek istedim arkadaşlar. İleride bu soru gelir diye bunu da söylemek istiyorum. Henüz böyle bir soru gelmedi ama bu karidesler bitkilere zarar vermiyorlar arkadaşlar. Neokaridina veya karidina gibi yosunlarla çok fazla işleri yok. Ama bitkilere de zarar vermiyorlar. Ben bu akvaryumda Anubias, Windelhofen ve Moss kullanıyorum. Harici olarak da katappa yaprağı, çınar yaprağı gibi kurutulmuş yapraklar kullanabilirsiniz. Onları da yiyorlar arada. Ama bitkilere de bir zararları yok. Bu soru ileride bana gelir diye bu bilgiyi de eklemek istedim. Uzun kollu karidesler hakkındaki bu videoyu toparlamak gerekirse oldukça ilginç ve gözlemlemesi gerçekten çok keyifli canlılar arkadaşlar. Özellikle Monster grubu balık besleyen arkadaşlar bu karidesleri de çok sevecektir. Eminim. Eğer karma bir akvaryumda bu canlılara bakmak istiyorsanız avcı kimliğini lütfen göz önünde bulundurun. Ben tavsiye etmiyorum. Olur mu? Olur. Ama sağlıklı olur mu? Bence olmaz. Eğer tankınız büyük ve uygun ortamınız varsa ve bolca saklanma alanı yapabilecekseniz bu türü beslemek gerçekten sizler için eğlenceli ve keyif verici olacaktır arkadaşlar. Benim uzun kollu karideslerle yaşamış olduğum deneyimler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer ileride dişi karideslerden biri yumurta tutar ve larvaları almaya başarabilirsek bu larvaları da büyütmek adına bir tuzlu su denemesi yapacağım. Ama bu karides kolonisini uzun süre böyle çoğaltamaz, sürekli stabil kalırsa da ilerleyen dönemlerde sahiplendirebilirim. Emin değilim şu an. Peki siz Macrobranchium dayanımları hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizlere aktarmamış olduğum, atlamış olduğum veya sizin merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.